Herkese merhaba. Bugün muhteşem bir araçla birlikteyiz. Bir efsane ve bize bu aracı test etmek için, dışarı çıkardıkları için, hatta sürüşünü yapmamıza izin verdikleri için K Müzesi yetkililerine çok teşekkür ediyoruz. Gördüğümüz araçsa çok büyük bir efsane. 300 SL Gullwing olarak geçiyor. 1954 ve 1957 yılları arasında üretiliyor. Daha sonra da 57'den 63 yılına kadar kabrio versiyonu üretiliyor. Daha da öncesi var bu arada. 1954 yılından önce çok şanlı bir yarış geçmiş oluyor. 1952-53 dönemlerinde 300 SL Racing adında bir modeli var. Ve işte o model yarışlarda fırtına gibi esiyor. Ve Mercedes'in 2. Dünya Savaşı'ndan sonra baştan aşağı yeniden tasarladığı ilk yarış otomobili olarak kendisini gösteriyor. Tarihi açıdan bu kadar önemli bir model işte 300 SL Racing. Bu arada SL kısaltması ilk kez olarak işte gördüğümüz bu araçta kullanıldı. Daha sonrasında işte çeşitli versiyonlarla 190 SL, 280 SL kasa tipine göre çok değişkenlik göstererek günümüze kadar geliyor. Şimdi bir de şuna bir dikkat etmek lazım. Neden SL? Sportlight olarak geçiyor. Bazı kaynaklarda Superlight olarak da geçiyor. Almancası da benzer şekilde, İngilizcesi de öyle. Aynı bu çatılara benzer, hani bakarsınız spor salonlarına falan olur. Bir iskeleti var. Aracın birçok aksamını taşıyan bu iskelet diyelim, krom molibden alaşımdan yapılmış, son derece hafif ve de bu araçta 80-90 kilogram civarında. Ama bu iskelet bir şeye neden olmuş. Onu da şimdi hemen bu dehşet kapılarını açarak size göstermek istiyorum. Bakın çok ilginç bir şekilde açılıyor. Hop. Çekiyorsunuz. Şimdi hemen öbür tarafı da açıyorum. Yine aynı şekilde. Evet. Mükemmel görüntü. Şuna bir bakar mısınız? İşte efsane görüntü bu. Ama işte bu görüntünün nedeni aslında bir zorunluluk. Öyle dekoratif olsun, böyle bir acayip bir şekilde gösterişli dursun, martı gibi dursun kapıları diye yapılmamış. Bahsettiğimiz iskelet var ya işte. Bu iskelet bu kapıların böyle yapılmasına neden olmuş. Çünkü bakın şuralarda bayağı ciddi çıkıntılar var. Aracın işte süspansiyon sistemini, motorunu, şanzımanı taşıyan bu sistem buralara kadar yükseliyor. Ve de ondan dolayı buraya böyle açılır kapı yapamamışlar. Ama daha sonraki mesela üstü açık modellerde bu mümkün olmuş. Ama Gullwing modelinde mümkün olmamış. Ve ondan dolayı da yukarı açmak zorunda kalmışlar. Tabii araç da biraz üstten daralmış ama işte bu tasarımda tam olarak bu nedenle ortaya çıkmış. 190 SL modeli var mesela. Bu aracın bir nevi çok daha uygun fiyatlı, günlük kullanıma uygunlaştırılmış bir versiyonu olarak ortaya çıkıyor. Ve bakın şuradaki detaylarımızın büyük bir çoğunluğu o araçta da var. Genel tasarımı da oldukça fazla benziyor. Mesela bu aracın en karakteristik özelliklerinden bir tanesi bu gördüğümüz ön panjur. Günümüzde biliyorsunuz artık böyle AMG paketler özellikle aynen bu şekilde karşımıza çıkıyor. Ve hatta bakın o kaputtaki şu tip çizgiler var ya, 2 tane. Bir burada, bir burada. Her ikisi de günümüzde AMG modellerine aynen kullanılmaya devam ediliyor. Ve de şöyle önemli bir detay da var. 2000'li yılların ortasında Mercedes yine çok özel bir model üretti. SLS AMG adında. İşte o aracın direkt olarak ilham aldığı araç 300 SL Gullwing modeliydi. Zaten onda da böyle martı kanat şeklinde kapıları açılıyordu. Genel tasarım oldukça benziyordu. Dışında olsun, arkasında olsun. Onlar önemli detaylardı. Hatta şimdi hemen arka demişken aracın bir arkasına da bakalım. Orası da çok özel çünkü. Her şeyden önce şunu unutmamak lazım. 1950'li yıllardan bahsediyoruz. O dönemin araçlarını aklınıza getirin. Bu araç muazzam aerodinamik bir araç. Bu bütün tasarım, bu aerodinamik özellikler düşünülerek yapılmış. İşte gördüğümüz kasanın bu şekilde bombeli bir şekilde gelip birleşmesi, rüzgar direncine karşı yapılmış şeyler. Bir önemli konu da bu jantlar. Biliyorsunuz Mercedes'in birçok modelinde bu tip jantlar kullanıldı o dönemlerde. Hatta 115 kasalardan, işte 123 kasalardan daha öncesindeki kasalarda hep benzer tasarım kullanıldı. Ve de benim Mercedes'e gerçekten en çok yakıştırdığım jantlar bunlar. Bu araçla da muhteşem bir şekilde uyum sağlamış diye düşünüyorum. Hemen şöyle yan tarafta da çeşitli detayları göstermek istiyorum. Genel olarak baktığımız zaman buradaki yine motorun bakın havalandırma ızgaraları aynı köpek balığı gibi yapılmış. Yani o günün şartlarıyla muhteşem bir tasarım ortaya çıkarmışlar. 8silindir.com'da bir yazımız olmuştu.
Bu Rekordwagen diye bir aracı vardı Mercedes'in. O araçla inanılmaz bir hız rekoru kırılmıştı. Ta 1930'lu yıllarda hatırladığım kadarıyla. Belki daha önce de olabilir. İşte o aracın kırdığı hız rekoru günümüzde Koenigsegg tarafından aradan geçen 70-80 yıl sonra ancak kırılabildi. Mercedes sportifliğiyle değil de genelde günümüzde konforuyla bilinse de aslında sportiflik anlamında, yarış anlamında müthiş eski bir firmadır. Ve de geçmişi de yarış birincilikleriyle, hız rekorlarıyla dolu bir markadır. İşte 300 SL de onun en önemli meyvelerinden bir tanesi olmuş savaş sonrasında. Yapıyoruz. Yan tutuyoruz şu şekilde. İşte jantın olduğu. Burada bakın yakıt deposu büyük ihtimalle. Böyle basit bir bagaj. Bunu da gördük. Şimdi isterseniz aracımızın içine bir geçelim. İçini bir görelim. Çok güzel bir içi var. Binmesi de oldukça zor bu arada. Evet. İşte bu özel hafif kafesin zorluklarından bir tanesi de inip binmeyi zorlaştırması. Tasarım gerçekten muhteşem. Her şey gözünüzün önünde. Bakıyorsunuz hız göstergesi, mil per hour. Burada devir göstergemiz var. İşte çeşitli motorla alakalı. Burada yakıt göstergesi. Burada kilogram bölü santimetre kare tahmin ediyorum bir basınç göstergesi. Burada hararet, santigrat derece olarak. Burada da yine bir başka hararet göstergesi. Yine santigrat derece olarak. Birisi çalışma, birisi yağ sıcaklığı, biri motor sıcaklığı olabilir. Çok sevimli bir saatimiz. Tatlı bir aynamız var. Kokpitte yer alıyor. Efsane 300 SL yazımız. O da ayrı bir güzel görünüyor. Bunlar havalandırmanın tahmin ediyorum sağa sola. Fazla da oynamak istemiyorum. Burada gördüğümüz gibi çalıştırmak için. Bunlar çeşitli işte far vesaire ayarları. Şanzımanımız çok sevimli. Bakın ne kadar kibar bir vites kolu yapmışlar. Ve de 4 ileri bir şanzımanımız var. Motorun ürettiği güç ve torku arka tekerleklere bu 4 ileri manuel şanzıman aktarıyor. Burada önemli bir detay. Bakın bahsettiğimiz kafes yapının boruları buradan görünüyor. Ve işte geliyor buraya bağlanıyor. Bu kanat tasarımının ortaya çıkmasına neden olan kafes işte tam olarak burada böyle net bir şekilde belli. Koltukları çok güzel. Yine kırmızı derilerimiz. Ortada bir şaftımız gidiyor. Zaten motor direkt olarak gücünü buradan aktarıyor. Arkaya gidiyor. Bavullar bakın. Bagaj burada. 2 tane bir büyük bir küçük bavul koyulmuş. Gayet de şık ve hoş durmuş. Genel yine bakıyorum. Hakikaten koltuklar çok rahat bu arada. Mesela o dönemin araçlarında bir sert, fazla bir yumuşaklık vardır. Bu araçta spor bir araç olduğu için de sert bir şekilde bu koltukları yapmışlar. Ama yine yumuşak. Mercedes'in o meşhur yumuşak yapısı bunlarda en az şekilde var. O sportifliği de aynen düşünmüşler. Şimdi kapıdan da bahsetmek lazım. Çünkü çok özel olduğu için ilginç de bir mekanizması var. Buradan çekiyoruz bakın. Şu şekilde burada bir menteşesi var. Tutuyor. Pat diye kapanıyor. Şurada kocaman da bir alan oluşuyor. Bu da güzel. Cam var. Bir kelebek cam. Şu cam sabit. Açılmıyor. İşte tam yarış araçları gibi. Birazcık hava girsin yeter. Çok sıcak havalarda zaten kullanmak çok eziyet oluyormuş. Birçok kişi kullanmıyormuş. Açılması da şu şekilde. Burada da bir tutamak var bu arada. Onu da göstermedim. Böyle yapıyorsunuz. Şu şekilde açıyorsunuz. Motorun da şimdi çalışmasını size bir dinletmek istiyorum açıkçası. Çünkü gürül gürül bir motor sesi var. Zorlu biniş beni bekliyor yine. Evet, motor kaputu gayet basit bir şekilde buradan açılıyor. Şuradan bakın hop takılıyor. Son derece basit bir yapı. İşte dehşet motorumuz bu. İlk önce bir çalıştıralım. Bir sesini duyalım. Ardından da motorun özelliklerinden size bir bahsedeyim.
Pırıl pırıl sıralı 6 silindirimiz bakın burada görünüyor. Ama nasıl? Böyle yatırmışlar belli bir açıyla. Çok ciddi bir açı var. Motor kaputunda şişme olmasın, aracın ağırlık dağılımı daha iyi olsun, yere daha yakın olsun diye yapılmış bir şey. Bir de motoru daha rahat sığdırıyorlar bu şekilde. Sıralı 6 silindirli bir motor ve de bu araçta bir enjeksiyon sistemi var. Bakın 1950'li yıllardan bahsediyoruz ve de enjeksiyon sisteminden bahsediyoruz. Mekanik bir direkt enjeksiyon sistemi. Ne kadar özel olduğunu oradan da anlayabilirsiniz. Hatta yarış modelinde, racing'de karbüratör varmış. Bu araçta enjeksiyonu kullanmışlar. Daha da öteye gitmişler. Ve yaklaşık bu araç 220 PS güç üretiyor. Bunun mesela 240 PS güç üreten modelleri de varmış. Sipariş esnasında yarış egzantrisi ile birlikte normal fiyatı dahil olarak sipariş edilebiliyormuş. Güç 240 PS'e yükseliyormuş. Ürettiği tork da yaklaşık 270-280 Nm olması lazım. Ve de üstten tek egzantrikli bir motor. Silindir başına da 2 adet sübaba sahip. Yani günümüz şartlarında bile üretilen güç bir atmosferik ünite için oldukça başarılı. Düşünün 240 PS güç ürettiğini ve de bunu 3 litreden aldığını. Yani litre başına 80 PS güç üretebiliyor. Bunu 2 litrelik günümüzdeki motora uygularsanız 160 PS güç alırsınız. Bahsettiğimiz 1950'li yılların teknolojisi, biz geldik 2020 yılına neredeyse. Arada 65-70 yıldan bahsediyoruz ve işte bu dehşet motoru Mercedes zamanında yapmayı başarabilmiş. Burada yine dikkatimi çeken bir şey var. Bakın boru tipindeki iskeletimiz tam olarak burada kendini yine göstermiş. Şurada zaten aşağı kısımlarda görünüyor. Süspansiyonu taşıyor, motoru taşıyor, şanzımanı taşıyor. 85-90 kiloluk bu yapı aktarmalarını, yürüyenini taşıyor ve muhteşem bir şey gerçekten de. Motorun kodunu gösteren plakalar da burada. M198 motor bakın bu. 198'e 980 olarak geçiyor. Üzerinde Daimler-Benz olarak da görünüyor. Hatta birkaç tane daha benim gözüme çarpmıştı. Onlara da bakıyorum. Orada da modelini yazıyor. Şimdi isterseniz aracımızın sürüşüne bir geçelim. Yanımda Efe Bey olacak. K Müzesi'nin müdürü. Onunla bir sohbet edeceğiz bu konularda. Hem aracın sesini duymak, sürüşünü basit bir şekilde görmek açısından da güzel bir deneyim olacak. Hadi gelin isterseniz sürüşümüze başlayalım. Evet, 300 SL Galving sürüşümüze başladık. Yanımda Efe Bey var. Kendisi K Müzesi'nin müdürü ve bize bu muhteşem şansı verdi. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bu harika araca binme fırsatımız oldu böylece de. Gerçekten müthiş de restore etmişsiniz kendinize ait yerde. Ve şu anda bu 1950'li yılların muhteşem sesini ve yarış özelliklerine sahip aracını test etme fırsatını bulduk. Bize bir anlatabilir misin şimdi K Müzesi ve de bu aracın K Müzesi ile olan ilişkisi nasıl başladı? Tabii. Biz müzeyi bundan 4 yıl, yaklaşık 4 yıl önce açtık. Türkiye'nin şu an en büyük otomobil müzesi konumundayız ve 100'ün üzerinde otomobil sergiliyoruz. Zaman zaman değişiklikler oluyor. Bu da bizim müze için önemli otomobillerimizden bir tanesi. Bununla beraber yine restorasyonunu yaptığımız çok farklı otomobil de müzenin içinde. Zaten gördün onları. Gezdik, gördük. Muazzam güzel bir müze. Teşekkür ederiz. Dünyada da sayılı müzelerden. Bence ben de çok müze gezdim. Bunu gördüm gerçekten de. Araç size tam olarak ne zaman gelmişti? Biz 2010'lu yıllarda bu otomobili aldık. Amerika'dan satın alındı. İlk aldığımız zaman biraz restorasyon ihtiyacı vardı. Yine iyi durumdaydı ama biz restore ettik ve bugünkü kondisyonuna geldi. Zaten çoğunluk bildiğim kadarıyla Amerika'ya satılmış. 1400 tane bir araç üretilmiş diye hatırlıyorum. Galving'lerden ve büyük bir çoğunluğu da 1000 kadarı galiba Amerika'ya gitmiş araçların. Yarışlarda ilk başta benim bildiğim Galving'ler Martı Kanat olarak tanımlanan otomobil yarışlarda başarılı olduktan sonra bu Pan Americana, Le Mans'da galibiyeti var. Millenia'da ikinci oluyor. Sonra Max Hoffman diye biri var, biliyorsundur bu. Amerikalı otomobil tüccarı. Avrupalı ama Amerika'da yaşayan bir tüccar ve bu konularda çok iyi bir isim. Bu otomobilin yol versiyonunu yaparsak başarılı olur diye düşünüyor ve fikir oradan çıkıyor. Mercedes de bunu olumlu karşılıyor.
Sonra bu ilk içinde bindiğimiz, bizimki de ilk üretimlerden bir tanesi. İlk serilerden 54 İlk serilerden bir tanesi. Bu model ortaya çıkıyor. Kalkmadı lazım. Bir düzlük yakaladık. Şurada bir basalım istersen. Tamam. Bu arada sıfırdan 100 km hızlanması 8 saniye civarında. Evet, şu an tabii hissediyorum. Evet, yol da çok uzun olmadığı için. Uzun değil. Testimizi Özgörkey'in testlerinin içinde yapıyoruz. O yüzden böyle artık yapabildiğimiz kadar yapıyoruz. Sonuçta söz konusu olan son derece değerli ki bu araçlar 1 milyon dolarla 3 milyon dolar arasında alıcılar bulabiliyorlar. O kadar değerli araçlar. Çok çok ciddi. O yüzden böyle güvenli, fabrika içinde Evet. Özgörkey kendi tesislerindeki bir yolda bunu deniyoruz. Trafiğe kapalı olan alan olmasının rahatlığı Evet. birazcık oluyor. Bunun biliyorsun bir hikayesi var. Nedir? Diyorlar ki lastik ayakkabıyla bu otomobile binmeyin. Çünkü zemin çok ısındığı için Eriyorsun. erir yapışırsınız arabaya. Şimdi Allah'tan soğuk bir İzmir günü olduğu için Doğru, şanslıyız. Zaten şu camlar da sabit. Evet. Bunlar açılıyor sadece. Evet. Düşünemiyorum böyle bir 40 derecelik bir sıcaklıkta. yaz gününde pek İzmir için. Doğru. Çok güzel bir yer bulduk. Şimdi burada bir basacağız. Sese bakar mısın? Muazzam yani. 1950'lerden dehşet bir ses. Resmen yarış aracının içindeyiz. Hoş bir dönüşü de var böyle. Hiç şey yapmıyor, tedirgin etmiyor insanı. Bu zorunluluktan çıkan kapı tasarımı işe yaramış diyorsun. Daha fazlasıyla. Hakkını vermiş adamlar yani o zaman. İnanılmaz güzel bir motor sesi var. Evet. Bu arada aracımıza hala çeşitli ayarlar yapılıyor. Bizi kırmadılar, bu testi kabul ettiler. O yüzden mesela işte direksiyonda birazcık ayar gerekiyor. İşte gaz tepkilerinde gerekiyor. Her ne kadar çok detaylı, dikkatli bir şekilde bakımlarını yapsak da ara ara çıkarmamız ve Doğru. bazı şeyleri kontrol etmemiz gerekiyor. İşleyen demir ışıldar. Bu sayede de böyle bize denk geldi. Güzel bir şey oldu. Bizim vesilemizle araçta bir kontrolden geçti. Son derece sağlıklı. Ufak tefek ayar yapılacak. Evet. Zaten bildiğim kadarıyla Almanya'dan da gelip böyle bu işin uzmanı kişiler Tabii biz araca bakmıştı değil mi? restorasyon yaparken aslında uygun olması için çabalıyoruz. Bütün elimizden gelen bilgilere de ulaşmaya çalışıyoruz. Çoğunlukla Almanya merkezde de mail trafiği oluyor. En doğru şekilde yapmak için çalışıyoruz. Bizim açıkçası restorasyonumuzu da çok beğendiler. Çünkü uzun yıllardır bu işi yapan firmalarla görüşüyoruz. Ve bizim ekibimiz de tecrübeli açıkçası. 15 yıla yakın süredir beraber çalışan insanlar. Ben de gezdim. Ustalar usta yani. Gerçekten de. Atölyede ayrı bir güzel. Boya atölyesine kadar her türlü olanak var. Araba geliyor. Böyle çok kötü durumda bu şekilde pırıl pırıl çıkıyor. Bu aracın çok kötü geldiğini zaten ben zannetmiyorum. Bu iyi durumdaydı. Yani bu Gelmiştir. iyi bir örnekti zaten. Bütün numaraları da birbirine tutan, geçmişte sağlıklı bir otomobildi. Evet, belli. Önemli bir durumu, bir sıkıntılı bir durumu olmayan bir otomobildi. Ama yine de biz restorasyona başladığımız zaman bu nut and bolt dedikleri sistemde, yani bütün vida somunun üstünde ne varsa her şeyi çıkartıp yenileyerek, temizleyerek takıyoruz. Abi basalım ya. Çok güzel bir düzlük. Araç da güzel döndü. Tam kendini toparladı. Egzoz patırtıları çok güzel. Evet, herhalde duyuluyordu. Evet, fazlasıyla duyuluyordur. Onlar bir şeyin bir şeye çarpması değil arkadaşlar. Egzozdan gelen patırtılar. Bunu da belirtmeden geçmeyeyim. Tabii kullandıkça hem biz alışıyoruz hem otomobil Aynen. O da kendini buldu. Sonuçta mesela bu araçlar çok eski motorlar olduğu için belli toleranslarla üretiliyordu. Evet. Şimdi ona göre günümüz motorları daha çabuk kendini buluyor. Bunlar daha böyle ısıtmak vesaire bu tip şeyler gerektiriyor olabilir. Bu arada yine versiyona göre mesela işte o spor tipi egzantrikli olanlar var. İşte diferansiyel oranı farklı olanları var. 260 km/saate kadar çıkabiliyor. Bu aracın tahmin ediyorum 240 civarında ve sıfırdan 100 km hızlanması da böyle
saniye arasında yine aynen aktarmanın oranlarına bağlı olarak değişiyor. Yani dediğimiz gibi 65-70 yıl öncesinin teknolojisi, yarış teknolojisi işte yollara aynen bu şekilde yansımış. Sürüş hissi de bayağı iyi aslında. İnanılmaz yani çok güven veriyor. Ben ona dikkat ettim. Hiçbir şekilde böyle hızlı gittiğimiz zaman veya işte hızlanmalar, ara hızlanmalar yaptığımız zaman, döndüğümüz zaman tedirginlik hissetmiyorum. Kemerim de yok. Ki ben çok yapmışlar yani. yumuşak kullanıyorum. Bu otomobile çok alışkın bir kişiyle, ben işte Almanya'dan gelen kişiyle beraber bir test sürüşüne çıktık. Yine burada mı kullandınız? Yine burada kullandık ama gerçekten iyi kullandı yani. Hiç beklediğimin çok üstünde bir sürüş zevki oldu. Alman hakkını verdi yani. Yani bu aracı da biliyormuş da. Galiba böyle hatta 80'li yıllardan beri mi? Uzun yıllardır bu otomobillerle, bu özellikle Galwing'lerle çalışan bir teknisyendi. Süper. Yani şöyle bile diyebilirim. Oturduğu yerden adam poposuyla anlıyormuş yani. Onun gibi bir şey. Hemen işte freninde şöyle, ayarında böyle tak tak her şeyini söylüyormuş. Çok hakim yani, muhtemelen 1400 tane Galwing'in 1000 tanesini görmüş. Müthiş. İnceymiş bir adam oldu. Galwing profesörü yani adam. Tabii. Süper. Virajlara gelince yavaşlayacak diye düşünüyorum. El freni falan da çekiyor yani. El freni çekmedi ama. Çekmedi mi? Çekmedi ama sonuna yani. kadar, son limitlere kadar yapıştırdı adam yani. Bekliyordum. Yavaşlamadan döndük. Aslında oradan bir görüntü alabilseymişsin ne güzel olurmuş. Evet. Burada da gösterirdik. Tam böyle şakırt oturturduk yani. Vallahi insanın ağzı kulaklarında olur. Ya gerçekten öyle bir araç işte bu. Aynen. Ve de zamanın da en pahalı otomobillerinden bir tanesi. Zamanın da en hızlı aracı da bu. Onu da belirtmeden geçmeyeyim. O da önemli. Yani günümüzdeki en hızlı araçları düşünün. Bir de bu araçla mukayese edin. Karşımızda o dönemin en önemli süper sport, belki de hyper sport aracı diyebileceğimiz araç bu işte. Evet, istersen burada da döndük. Burada gazlayalım ve yayınımızı da bitirelim. Efe Bey, çok zevkli bir sürüş oldu. Paylaştınız. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Yine her sağ olun. zaman bekleriz. Çok sağ olun. Bizi de izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarız videomuzu beğenmişsinizdir. Oldu mu?